Orta Asya'nın tam kalbinde, o heybetli Tanrı dağlarının gölgesinde bir ülke düşün. Hem böyle binlerce yıllık gelenekleri var, hem de günümüz dünyasının çalkantılarıyla boğuşuyor. Evet. İşte bugün senin için Kırgızistan'ı mercek altına alıyoruz. Elimizde pek çok farklı kaynak var. Wikipedia'dan, Güzeyte'deki röportaja, ansiklopedilerden, Türkiye ile işbirliği yazılarına, hatta Van'daki o meşhur Kırgız köyü Ulupamir'e kadar. Aynen öyle. Amacımız da tüm bu bilgileri harmanlayıp sana Kırgızistan'ın ne olduğunu anlatmak. Coğrafyası, o inişli çıkışlı tarihi, bugünkü siyaseti, kültürü, ekonomisi. Sadece özet değil ama, değil mi? Hani, bak bu ilginçmiş diyeceğimiz detaylar da olacak. Kesinlikle. Bağlantıları kuracağız, önemli noktaları vurgulayacağız. Yani Kırgızistan'ın bir portresini çizmeye çalışacağız birlikte. Harika. O zaman hemen başlayalım. Kırgızistan nerede tam olarak? Nasıl bir coğrafyası var şu? Asya'nın İsviçre'si lafı nereden geliyor hep? Kırgızistan dediğin gibi Orta Asya'da, denize kıyısı yok. Komşuları kuzeyde Kazakistan, batıda Özbekistan, güneybatıda Tacikistan, güneydoğuda da Çin. Hı hı. Nüfusu 7 milyon civarı, başkenti Bişkek, ikinci büyük şehir Oş. İşte o Asya'nın İsviçre'si benzetmesi tamamen coğrafyasından kaynaklanıyor. Dağlık yani. Hem de nasıl? Ülkenin %80'inden fazlası dağlık. Tanrı Dağları yani Tian Shan sistemi ve güneyde Pamir Dağları, buralar hep dağ. Vay canına. En yüksek noktası 7400 metreyi geçiyor, Cengiz Zirvesi. Müthiş manzaralar var tabii ama hayat da ona göre şekilleniyor. Nüfusun çoğu ülkenin daha küçük bir kısmını oluşturan vadilerde yaşıyor haliyle. Isık Göl de burada, değil mi? O meşhur göl. Evet, Issık Göl, dünyanın ikinci büyük dağ gölü. O da Kırgızistan'da. Peki bu kadar dağlık olması, iklimi, kaynakları nasıl etkiliyor? Su kaynakları falan önemli diyordun. Tabii iklim karasal. Yani yazlar sıcak, kışlar bayağı soğuk ve sert geçebiliyor. Öyle çok yağış alan bir yer değil ama dağlardaki kar örtüsü sayesinde su sıkıntısı çekmiyorlar. Hı. Bu su hem tarım için hayat demek hem de Kırgızistan'a ciddi bir hidroelektrik potansiyeli veriyor. Hatta komşularına elektrik bile satıyorlar. Oo, iyiymiş. Başka ne kaynakları var? Maden falan. Var tabii. Altın çok önemli. Özellikle şu Kumtor madeni var. Ekonomi için hep kilit olmuş. Gerçi bayağı tartışmalar da yaşandı o maden yüzünden. En son devletleştirdiler sanırım. Evet, duymuştum onu. Onun dışında kömür rezervleri de Orta Asya için epey önemli. Uranyum var, cıva var. Yani hem su hem maden açısından potansiyeli olan bir ülke. Ama tabii bunları işlemek, ekonomiye kazandırmak ayrı mesele. Anlıyorum. Gelelim tarihe. Kırgızların kökleri çok eski galiba. Bayağı hareketli de bir geçmişleri var anladığım kadarıyla. Öne çıkanlar neler? Hem de nasıl eski. Kırgızlar, Türk halkları içinde tarihi en eskilere gidenlerden. Çin kaynakları tam milattan önceye işaret ediyor. Ciddi misin? Evet, sonra Göktürkler, Uygurlar döneminde varlar. Hatta 840'ta Uygur Kağanlığını yıkıp kendi devletlerini kuruyorlar. Karahanlılarla birlikte İslamiyet'i kabul ediyorlar, zamanla Hanefi Sünni yorum yerleşiyor. Sonrası? Moğollar, Ruslar falan. Sonrası hep bir mücadele aslında. Moğol İmparatorluğu'nun parçası oluyorlar. Timur dönemi, Kalmuk istilaları, sonra Hokan Hanlığı. Yani sürekli büyük güçlerin etkisi altındalar ama bir şekilde kimliklerini, o göçebe kültürlerini korumayı başarıyorlar. Direniş de var yani. Olmaz mı? 19. yüzyılda Rus İmparatorluğu'nun kontrolüne girince de direnişler oluyor, 1876'da ilhak ediliyorlar resmen. O 1916'daki Büyük Orta Asya ayaklanması, Kırgızca adıyla Ürkün, çok önemlidir. Bastırılması çok kanlı oluyor, büyük göçler yaşanıyor Çin'e falan. Kurbancan Datka gibi kadın kahramanlar da var bu dönemde. Peki ya Sovyet dönemi? O nasıl bir iz bırakmış? Sovyet dönemi biraz ikircikli bir miras bırakıyor. Bir yandan modernleşme var, okuryazarlık artıyor, standart Kırgızca oluşturuluyor, sınırlar çiziliyor, Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruluyor 1936'da. Altyapı, sanayi. Ama Ama diğer yandan da ağır bedeller var. Stalin dönemi baskıları, aydınların yok edilmesi, işte o meşhur Kasım Tınıstanoğlu gibi. Zorla kolektifleştirme, yani kolhozlar kuruluyor, direnenler sürülüyor. Ve tabii Ruslaştırma politikaları, Rusça ikinci ana dil gibi oluyor.
Yani hem bir şeyler kazanılıyor hem de Aynen. Hem ulusal kimlik bir kalıba sokuluyor hem de baskı altına alınıyor. Bugünkü sınır sorunlarının, dil meselesinin, Rusya ile o karmaşık ilişkilerin kökleri hep o dönemde aslında. anladım. Bağımsızlık sonrası da pek durulmamış sular. Sürekli bir çalkantı, devrimler, çatışmalar. Nedir bu istikrarsızlığın kaynağı? Evet, 1991'de bağımsızlık güzel bir başlangıç ama zorluklar devam ediyor. İlk Cumhurbaşkanı Askar Akayev bir akademisyen aslında. Ama döneminde ekonomik sıkıntılar, yolsuzluk iddiaları artıyor. Sonra Lale Devrimi geldi değil mi? 2005'te. Aynen, 2005 Lale Devrimi'yle Akayev devrildi. Yerine gelen Kurmanbek Bakiyev'de benzer sorunlarla suçlandı ve 2010'da bu sefer daha kanlı bir ayaklanmayla o da gitti. 75'ten fazla insan öldü o olaylarda. Çok ciddi. Ve hemen ardından Haziran 2010'da güneyde, Oş ve Celalabad'da Kırgızlar ve Özbekler arasında çok trajik etnik çatışmalar yaşandı. Yüzlerce ölü, binlerce yaralı, on binlerce insan Özbekistan'a sığındı. Bu olay ülkedeki o etnik fay hatlarının ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterdi. Yani Kırgızistan'da halk sokağa dökülüp yönetimi değiştirebiliyor. Bu yüzden demokrasi adası diyorlar galiba Orta Asya'da. Ama bu durum istikrarı da engelliyor mu? Tam üstüne bastın. Komşularına göre evet, daha canlı bir sivil toplum var, daha fazla siyasi parti, eleştiriye daha açık bir ortam. Halkın gücüyle yönetim değişebiliyor. Bu, demokrasi adası imajını veriyor. Ama Ama madalyonun öbür yüzü var. Sürekli hükümet değişiklikleri, yolsuzlukla mücadelede yetersizlik, zaman zaman otoriterleşme eğilimleri, Freedom House gibi kuruluşlar özgür değil kategorisine koyuyor mesela. Son anayasa değişikliğiyle başkanlık sistemi daha da güçlendi. Yani hibrit rejim diyorlar ya, biraz öyle. hem demokrasi kırıntıları var hem de otoriterlik eğilimi. Aynen öyle. Mekanizmalar var gibi ama tam işlemiyor. İstikrar hala çok kırılgan. İşte 2020'deki olaylar, Sadır Japarov'un gelişi, süreç devam ediyor. Bir de üstüne Tacikistan'la sınır çatışmaları var tabii. Peki bu siyasi tablo toplumu nasıl etkiliyor? Etnik çeşitlilikten bahsettin. Bu zenginlik mi, sorun mu? Kırgızistan toplumu bayağı çeşitli. Nüfusun 3'ü Kırgız, en büyük azınlık Özbekler, %14 civarı. Özellikle güneyde, Fergana Vadisi'nde yaşıyorlar. Hı hı. Rus nüfus, Sovyetler sonrası azaldı ama hala var %4-6 civarı. Dunganlar, Uygurlar, Tacikler, başka gruplar da var. Bu aslında bir zenginlik olabilir. Olabilir ama Ama işte o 1990 ve özellikle 2010'daki Kırgız-Özbek çatışmaları gösterdi ki bu çeşitlilik siyasi ve ekonomik gerilimlerle birleşince maalesef çatışma potansiyeli taşıyor. Bir de şu kuzey-güney ayrımı meselesi var. Hani ekonomik ve siyasi olarak farklılıklar olduğu söylenir ya, o da etkili. anladım. Dil meselesi var bir de. Hem Kırgızca hem Rusça resmi dil. Nasıl işliyor bu durum? Bir de şu Türkiye'deki Ulupamir Kırgızları. Onların hikayesi nedir? Kırgızca devlet dili ama Rusça da resmi dil statüsünde. Özellikle şehirlerde, bürokraside, medyada Rusça hala çok yaygın. Bu Sovyet mirası. Kırgızca şu an Kiril alfabesiyle yazılıyor. Diğer Türk Cumhuriyetleri Latin'e geçince Kırgızistan için de ileride bir alfabe değişikliği ya da bir tür izolasyon durumu olabilir belki. İlginç. İklimine alışamıyorlar, çok kayıp veriyorlar. Evet, 450 kişi hayatını kaybetmiş sanırım. Öyle bir rakam var evet. Sonra Rahmankul Han liderliğinde Türkiye'ye sığınma talebinde bulunuyorlar. 1982'de Kenan Evren döneminde kabul ediliyorlar. Önce Adana'ya, sonra Malatya ve Van'a dağıtılıyorlar. En son 1983'te Turgut Özal, Ercis'te onlar için konutlar yaptırıyor ve köylerinin adı Ulupamir oluyor. Ne güzel bir dayanışma öyküsü. Kesinlikle. Bugün orada 3800 civarı Kırgız Türk'ü yaşıyor ve kültürlerini yaşatmaya çalışıyorlar. Kökbörü oynuyorlar, festivaller yapıyorlar. Bu hem Kırgızların ne kadar geniş bir coğrafyaya yayıldığını gösteriyor hem de Türkiye ile o özel bağı. Ekonomiye dönelim tekrar. Gelişmekte olan ama zorlanan bir ekonomi deniyor. Temel direkler ne? En büyük sorunlar ne? Ekonomi büyük ölçüde iki şeye dayanıyor. Tarım ve madencilik. Tarımda da özellikle hayvancılık öne çıkıyor. Koyun, at yetiştiriciliği meşhur. Hı hı.
Madencilikte de altın başı çekiyor. O Kumtor madeni tek başına gayri safi yurt içi hasılanın %10-12'sini falan oluşturuyordu bir ara. Ama bu tek bir kaynağa aşırı bağımlılık riski de demek. Onun devletleştirilmesi ve son yılların önemli bir olayıydı zaten. Evet, başka? Hidroelektrik vardı bir de. Evet, hidroelektrik potansiyeli yüksek ve buradan komşulara elektrik satıyorlar ama genel olarak sanayi zayıf, teknoloji eksik, sermaye yetersiz. En büyük dertlerden biri de işsizlik. %15 civarı deniyor. Bu çok yüksek bir oran. Bu durum insanları dışarıya itiyor o zaman. Aynen öyle. Milyonlarca Kırgız vatandaşı yurt dışında çalışıyor. Başta Rusya ve Kazakistan. Peki bu yurt dışından gelen para, yani işçi dövizleri, ekonomi için ne kadar önemli? Son zamanlarda Rusya'daki durum endişe yaratıyor mu? Aşırı önemli. Bu paralar yani remitanslar gayri safi yurt içi hasılanın neredeyse 1/3'üne yani %20-30'una denk geliyor. Düşünebiliyor musun? İnanılmaz bir oran. Evet, ekonomi resmen buna bağımlı. Bu da müthiş bir kırılganlık yaratıyor. Rusya'da ekonomi kötüye gitse, siyasi bir gerilim olsa Kırgızistan anında etkileniyor. İşte o son Moskova saldırısı sonrası Rusya'da Orta Asyalı göçmenlere yönelik baskıların artması falan. Evet, haberlerde gördük. Bunlar Kırgızistan için çok ciddi endişe kaynağı. Hükümet şimdi vatandaşları İngiltere gibi başka ülkelere yönlendirmeye çalışıyor falan ama bu ne kadar çözüm olur zor tabii. Anlıyorum. Biraz da kültüre bakalım. Manas destanı dedik. Kırgız kimliğinin temeli gibi. Başka neler var öne çıkan? Manas destanı gerçekten de inanılmaz bir şey. UNESCO listesinde. Manasçı denen anlatıcılar var. Nesilden nesile aktarıyorlar bu devasa sözlü mirası. Kırgızları birleştiren bir destan. Göçebe kültürü hala canlı mı peki? Hem de nasıl? At kültürü çok baskın. Kökbörü gibi atlı sporlar hala çok popüler. El sanatları harika. Özellikle keçeden yaptıkları şırdak ve alakiz denilen o rengarenk kilimler, tuşkiz duvar halıları çok güzeller. Müzikte kopuz var, 3 telli bir çalgı. Edebiyatta kim var? Aytmatov tabii ki. Elbette Cengiz Aytmatov, Kırgız edebiyatını dünyaya tanıtan isim. Onun dışında da güçlü bir halk edebiyatı geleneği var, Akın Ozanlar falan. Bu kadar zenginlik turizme nasıl yansıyor? O doğa, bu kültür, potansiyel yüksek olmalı. Potansiyel devasa. Dağlar, ısık göl, İpek yolu kalıntıları, o canlı göçebe kültürü, festivaller. Turist çekmek için her şey var aslında. Sovyetler zamanında zaten önemli bir turizm merkeziymiş. Ama şimdi Ama işte bağımsızlık sonrası o siyasi istikrarsızlık, altyapı sorunları, tanıtım eksikliği falan derken potansiyel tam kullanılamıyor. Yine de son yıllarda biraz daha iyi, ekoturizm, macera turizmi gibi alanlarda bir kıpırdanma var. gelelim dış ilişkilere. Kırgızistan çok hassas bir noktada duruyor gibi. Rusya bir yanda, Çin diğer yanda. Bu dengeyi nasıl kuruyorlar? Tam bir denge sanatı onlarınki. Rusya ile bağlar çok derin. Tarihsel, askeri, KGAO üyesi, Kant'ta Rus üssü var. Ekonomik olarak AİB üyesi, işçi göçü var, enerji bağımlılığı var. Yani Rusyasız olmaz. Çin peki? Çin'de kapı komşusu ve devasa bir ekonomik güç. Önemli bir yatırımcı. Şangay İşbirliği Örgütü'nde de birlikteler. Kırgızistan bu iki dev komşu arasında kendi çıkarlarını kollamaya çalışıyor. ABD ile ilişkiler daha mesafeli, özellikle Manas'taki üs kapatıldıktan sonra. Ama Batı'yla da ilişkileri koparmamaya çalışıyorlar. Zor bir iş. Çok zor. Coğrafya kaderdir derler ya, Kırgızistan için bu çok geçerli. Peki Türkiye bu resmin neresinde? Stratejik ortak deniyor. Türkiye, Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke. İlişkiler hep iyi olmuş, kardeşlik vurgusuyla. Stratejik ortaklık seviyesinde olması da önemli. En görünür işbirliği eğitimde. Bişkek'teki Kırgızistan-Türkiye Manaz Üniversitesi gerçekten çok başarılı bir proje. TİKA'nın da çok faal olduğunu biliyorum. Evet, TİKA'nın yüzlerce projesi var orada. Hastane yapmışlar, kültür merkezi, meslek okulları, tarım projeleri. Askeri işbirliği de var. Savunma sanayi, sınır güvenliği gibi konularda da temaslar sürüyor. İki ülkede Türk Devletleri Teşkilatı'nın yani TDT'nin önemli üyeleri. Arada pürüzler oldu mu hiç? Şey oldu, 15 Temmuz sonrası FETÖ meselesinde Türkiye'nin beklentileriyle Kırgızistan'ın kendi iç işleri, egemenlik vurgusu arasında bir gerilim yaşandı bir dönem.
Ama genel olarak ilişkiler iyi gidiyor diyebiliriz. Son olarak güvenlik başlığına değinelim. Ülkenin başını ağrıtan temel güvenlik sorunları neler? Maalesef birkaç tane önemli sorun var. Birincisi o sınır anlaşmazlıkları. Özellikle Tacikistan ile Fergana Vadisi'nde sınırlar tam belli değil, su kaynakları meselesi var. Zaman zaman çok ciddi hatta ölümcül çatışmalar çıkıyor. Evet, duyuyoruz bunları. İkincisi, güneydeki o etnik gerilim potansiyeli hala tam sönmüş değil. Üçüncüsü, Afganistan'daki istikrarsızlık ve DAEŞ, Horasan gibi radikal grupların sızma ihtimali, bu bir tehdit. Uyuşturucu kaçakçılığı da var sanırım. Evet, maalesef Kırgızistan, Afganistan'dan gelen uyuşturucu rotası üzerinde. Bu da organize suçlarla mücadeleyi zorunlu kılıyor. Bütün bunlar ülkenin o kırılgan istikrarını zorlayan faktörler. Gerçekten de Kırgızistan bir yandan o muhteşem doğası, zengin kültürüyle insanı çekerken, diğer yandan tarihi yaraları, bitmeyen siyasi çalkantıları, ekonomik zorluklarıyla da düşündüren çok katmanlı bir ülke. Senin için hazırladığımız bu incelemede işte bu farklı katmanları bir araya getirmeye çalıştık. Kesinlikle. Bir tarafta o Manas ruhu, göçebe gelenekler, Tanrı Dağları'nın o heybeti, diğer tarafta ise o jeopolitik sıkışmışlık, bir türlü rayına oturamayan istikrar arayışı, yoksullukla mücadele, dışarıya bağımlılık, bu ikilem Kırgızistan'ı anlamak için belki de en önemli nokta. Bu derinlemesine yolculukta bize eşlik ettiğin için çok teşekkürler. Peki sence bütün bu konuştuklarımızdan sonra Kırgızistan'ın geleceğini en çok ne belirleyecek? İnsanının o dirençli yapısı mı? Coğrafyasının getirdiği nimetler ve zorluklar mı? Yoksa büyük güçler arasındaki o hassas denge politikası mı? Belki de cevap hepsinin iç içe geçtiği bu karmaşık tabloda gizli. Bu soruyla seni baş başa bırakalım. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.